Merhaba değerli arkadaşlar. Bir önceki dersimizde 7 segmente giriş yapmıştık. Ne olduğundan, nasıl kullanıldığından bahsetmiştik. Şimdi bu dersimizde 0-9 sayıcı devresi yapıyoruz. Zaten devremizi kurmuştuk. Bir daha kurmaya gerek yok. Mesela 7 segmentimizin A'dan G'ye kadar olan örneğin 0'ı yakmak istiyorsam G hariç ve DP hariç bütün segmentlerime lojik bir değeri vermem lazım ortak katot için. Ortak katoda zaten direkt eksi veriyor. Mesela şuradaki ortak katot display. Ortak katotta arkadaşlar katot uçlarımıza eksiği veriyoruz. Yakmak istediğimiz ledlere de high değerini veriyoruz. 5 volt ya da 3.3 volt değerlerini veriyoruz. Şimdi devremize gelecek olursak zaten A, B, C, D, E, F, G diye gidiyor. Burada da bizim 7 segmentimizin pinleri var. Bu ortak katot bir display. Katot ucumuzu direkt eksiye bağlıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Katot ucumuzu eksiye bağlıyoruz. Anot uçlarımızdan da bir tane 220 ohmla ya da 330 ohmla display'imizin pinlerine bağlıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi 0-9 sayıcımız da şu şekilde sayacak. 0'dan 9'a kadar sayma işlemini gerçekleştirecek. 9'dan sonra tekrar 0'a dönecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ekranımıza bakacak olursak her bir rakam için kodlarımı burada gösterdim. 0 yakmak istiyorsam ne yapmam lazım? 0'dan 9'a kadar olan A'dan G'ye kadar olan pinlerimden G hariç hepsini yakmam lazım. Mesela G'ye logic 0 değerini, low değerini veriyoruz. G dışındaki bütün pinlerimize high değerini veriyoruz arkadaşlar. Bu sayede 0 değerini elde ediyorum. Mesela 1'i yakmak için ne yapmam lazım o zaman? 1 değerini elde etmem için şöyle göstereyim size. Sadece B ve C'ye high veriyorum. Diğer pinlerime low verdim. Bakın B'ye, C'ye high verdim. Diğer pinlerime low verdim. Başka 8 yakmak için ne yapmamız lazım? Bütün pinlerimize high değerini vermemiz lazım. Başka hangi pini göstereyim? Mesela 3'ü yakmam için ne yapmam lazım arkadaşlar? A, B, C, D'ye ve G'ye high değerini vermem lazım. A'ya verdik, B'ye verdik, C'ye, D'ye verdik ve G'ye high değerini verdik. Bu şekilde 0'dan 9'a kadar olan rakamları görebiliriz. Mesela 0'ı şurada bir gösterelim arkadaşlar. A'dan G'ye kadar olan bütün pinlerime ne yapmam lazım? High değerini vermem lazım. G hariç değil mi? G'ye bir low vereceğiz. Ekranda gösterelim. Evet, 0 yakmak için G hariç diğer pinlerime high değerini vermem gerekiyor. Evet, kodumuzu başlatalım. 0 değerini gördük. Burada sadece 0 değerini görebiliriz. Başka bir şey göremeyiz. Kodumuzda çünkü sadece 0'ı yazdık. Şimdi ben buraya vakit kaybetmemek için 0'dan 9'a kadar olan kodlarımı yazdım. 0 yakmam için şu kodu yazmam lazım. 1 yakmam için bunu yazmam lazım. Şimdi bunları teker teker kopyalayalım. 0'dan 9'a kadar olan saydırma işlemini yapalım. Şunu siliyorum. Evet, 0 yazdıktan sonra 0 için kodlarımı yazdıktan sonra 1 saniye gecikme veriyorum arkadaşlar. Bu önemli. Gecikme vermezsem ben 0'dan 9'a kadar sayma işlemini yaptıramam. Evet, 3'ü yazdırdık. Şimdi 4, 5, 6, 7'yi yazalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teker teker yazmaya gerek yok. Evet, yazdıktan sonra gecikmeleri vermeyi unutmuyoruz. Gecikmeyi vermezsem 0'dan sonra 1'i göremem, değil mi? Bir 0'dan sonra bir saniye bir gecikme olması lazım. Ondan sonra 1'i görmem lazım. Simülasyonumu başlatıyorum. Herhangi bir hata var mı? Herhangi bir hata yok. Hemen koduma geliyorum. Devreme geliyorum. Evet, durdurdum, tekrar başlattım. Evet, 9'a geldik. Tekrar 0'a geldi. Arkadaşlar 0-9 sayıcı devremiz bu şekilde. Peki size şunu sormak istiyorum. Ben for döngüsüyle bunu yaptırabilir miyim? Ya da başka hangi döngüler kullanarak yaptırabilirim? Switch case ile yaptırabilir miyim? Ya da while ile yaptırabilir miyim? Şimdi bu dersimizde switch case for while kullanmadık. Sadece gecikme vererek bütün kodlarımızı yazarak kullandık. Acaba tek bir satırla ben 0'dan 9'a sayma yaptırabilir miyim? Lütfen bunu araştırın arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.